Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hepimizin çok sevdiği Chanel ceketlerin örneği nasıl yapılıyor yapacağız beraberce. Sizinle burada örnek bir parça çalışacağım. Çünkü neden? Eylül ayından beri sürekli gözüm ipçilerde olmasına rağmen istediğim renklerde bir Chanel ceket yapabilme kapasitesine sahip ip bulamadım. Bu ipçilerin yetersizliğinden değil, benim çok bilmişliğimden. Hiçbir ipçi lütfen alınmasın. Çünkü gerçekten harika ipler var. Hepsinde gözüm kalıyor. Bir örgücü olarak biliyorum ki siz örgücüler de bayram şekeri gibi görüyorsunuz o ipleri. Hangisini alacağımızı şaşırıyoruz. Mümkün olsa bütün dükkanlara alsak şeklinde bir tarzımız var. Şimdi efendim bu kısa bilgiyi neden veriyorum? Çünkü şöyle bir durum oldu. Ben yıllar önce bu ceketten ördüm kendime. Çok da güzel oldu. Renklerini ayrı ayrı yerlerden alıp karıştırdım. Mor, pembe, içinde ebruli, pembeler, sarılar, kremler olan, minicik bir tabası olan bir ebruli ipi ve minicik de bir küf yeşili gibi olan bir ince ipi de olan çok güzel kışlık bir ceket ördüm kendime. Yıllar yıllar boyunca dolapta bekledi. Çok güzel oldu. Düğmelerini falan tek tek gidip araya araya buldum. Ama sonuç hiç giymedim. Bir kere bile giymedim. Sonra bir gün benden daha çok ihtiyacı olan biriyle karşılaştım. Benden daha çok ihtiyacı vardı. Üstelik benden daha çok kıymetini bilecekti. Çünkü ben kıymetini bilmedim. 4-5 yıl dolapta giyilmeyen bir ceket. Üstelik çok da özenerek, bezenerek örmüştüm ama renklerinin nedense bir türlü kendime yakıştıramadım. Gardırobumda hiçbir şeye uymadı. Durum böyle olunca şu an bende Chanel ceket örebilmek için bir renk takıntısı oluştu. Nasıl ipleri karıştıracağım konusunda henüz bir fikir sahibi olamadığım için hangi renkleri karıştırsam bana daha güzel oluru seçemediğim için şu an size örnek parçayı öreceğim. Daha sonra öyle bir iple karşılaşır karşılaşmaz da ya ceketini ya da başka bir şeyini örerek bir Chanel edineceğiz ve söz bu sefer yıllarca dolapta bekletmeden giyeceğim. Ve çünkü neden? Hepimiz Chanel alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Çok pahalı. Mağazaların önünden geçerken şöyle hayran hayran bakıp geçiyoruz. Ben bunca yaşıma kadar bir kere bile girip bir şeyini denemiş değilim. Benzerlerini diktim, benzerini ördüm. Çok da güzel oldu. Herkes bayıldı ama ben de nedense böyle bir takıntıdan ötürü giymeden güle güle dedim cekete. Dilerim verdiğim insan da çok mutlu olur. Çünkü kıymetini bilen bir insandı. Giyiyordur ve sağlıklı sıhhatle giysin. Güzel günler geçirsin. Şimdi efendim bu uzun açıklamadan sonra hemen ne yapıyoruz? Şişimize ilmek atıyoruz. İlmek sayımız 2 ve 2'nin katları olmak zorunda. Çünkü başta bir ilmek, sonda bir ilmek boşa bırakacağız. Dikiş ve önde parça örebilmek için. Daha sonra da arada kalan 2 ve 2'nin katları şeklindeki ilmeklerimize de örneğimizi kuracağız. Örneğimiz 2 ve 2'nin katları şeklinde kuruluyor. 4 sıradan oluşuyor. İlmeğimizi şişimize attık. Beden ölçülerimizi nasıl yapıyorduk? Bu bir ceket olacaksa, kalçadan aşağıya inmeyecekse, kısa bir Chanel ceket ise, tüvit ceketlerden bahsediyorum bu arada. Göğüs çevremizi ölçüyoruz. Örneğin 90 santim diyelim. Artı 2 ya da 3 yapıyoruz. Sonra onu ikiye bölüp ön ve arkayı örüyoruz. İstediğiniz kadar bolluk bırakabilirsiniz. Burada herkes kendi zevkine göre uyguluyor. Ceket için kamera karşısına geçtiğimde tüm detayları santim santim anlatacağım. Siz de kendinize gayet güzel uyarlayacaksınız. Hiç merak etmiyorsunuz. Şimdi ben şurada hemen sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bir tane daha yapıyorum. 20 tane ilmeğim olsun. Ve başlıyoruz efendim. Bir ters bir düz örmeye.
İlk kez bir örgü kanalına denk geldiyseniz bir ters bir düzü de şöyle ilk kez görenler için tekrarlamak istiyorum. Ters için şişimi takıyorum. İlmeğimi önden atıyorum ipimle. Daha sonra ipimi arkaya atıyorum. Şişimi tekrar karşıdaki ilmeğe geçirdim. İlmeğimi arkadan geçiriyorum şişime ve ipimi tekrar öne geçiriyorum. Böylece döngümüz tamamlanıyor. Örneğimizin birinci sırası şöyle olacak. Bir ters bir düz sıramızı ördük. Şişimle tersten girdim. İpimi arkaya atıyorum. Düz örüyorum. İpimi öne atıyorum. Bir tane ters yapıyormuş gibi ilmeğimi alıyorum ama örmüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Düz örüyorum. İpimi öne atıyorum. İlmeğimi yan şişime aktarıyorum ama örmüyorum. Böyle bütün sıramızı tamamlıyoruz. İpim aynı bir ters bir düz örer gibi ama tersleri örmüyorum. Sadece ipimi arkaya atıp örmeme devam ediyorum. Şöyle bir de yakından yavaşça göstereyim. Burada ipim beyaz olunca, masa örtümde beyaz olunca hiçbir şey anlaşılmıyor diye altına bu örgümü hemen yanımdaydı, onu seriverdim. Dilerim güzel gözüküyordur. Şöyle kamerama iyice yaklaştım. İpimi öne alıyorum. Ters örmüyorum. İpimi önünden arkaya attım. Bir tane düz örüyorum. Öne atıyorum. İpimi alıyorum. Arkaya atıyorum. Bir tane düz örüyorum. Burada bir ters bir düz örmek zorunda değilsiniz birinci sırada ama ben orada bir netlik olsun diye öyle yaptım. Nasıl hırkalarımız için falan da bir başlangıca ihtiyacımız var. İster düzden başlayın, ister tersten başlayın. Ben böyle başlamıştım. Burada devam ediyorum. Tersi örmeden aldım. Düzü örüyorum. Örneğimizin ikinci sırasındayız. Az önce yapmış olduğumuz işlemin tersini yapacağız. Şöyle yine tersten giriyorum ilmeğime. Şuradan düzleri örmeden alacağım bu sefer. Arkaya atıyorum ipimi. Düzü aldım. Tersi örüyorum. Düzü örmeden alıyorum. İpimi öne atıyorum. Tersi örüyorum. İpimi arkaya attım. Düzü örmeden aldım. Tersi örüyorum. İpimi arkaya attım. Düzü örmeden alıyorum. İpimi öne atıyorum. Tersi örüyorum. Bu sıramızda böyle olacak. Geldik üçüncü sıramıza. Üçüncü sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi geldik efendim. Şöyle bir görüntümüz var. Örgümüzün en önemli ve güzel olmasını sağlayan sırasındayız. Dördüncü sıradayız. Şimdi burada şöyle bir işlem yapıyoruz. İlk ilmeğimi yine aldım. Tersten alıyorum örmeden. İpim önde. Şuradaki düz ilmeğimi örmeyeceğim yine. Aldım şişime. Bunu öne çeviriyorum. İpim öndeydi. Şişimin etrafından çevirdim. İlmeğimi örmeden aldım düz ilmeğimi. Bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Ve sonra şöyle bir işlem yapıyorum. Şu örmeden ilmeğin etrafından çevirip öne gelen ipimi
Şöyle yandırıyor görüyorsunuz. Şuradan diğer şişimin yardımıyla 2 ilmeğin üzerinden atlatarak şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Tekrar yapalım. İpim önde. Düz ilmeğimi alıyorum. Bu ipimi şişimin etrafında ve ilmeğimin etrafında döndürüyorum. Bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum. İpim hala önde. Bu ilmeğimi şöyle 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Şöyle bir görüntümüz oluyor ve şuradaki görüntümüzü de birazcık düzeltiyoruz elimizle. Alıyorum, örmüyorum. Bir haroşa yapar gibi aynı. Öne doladım. Ters örgümü ördüm. Şuradan ikisini bir atlattım. Tekrar devam ediyorum. Aynı işlemi yapmaya. Şöyle örenler için de bir yaklaşarak göstermek istiyorum. Parmağına sararak örenler için. Şişimizi alttan alıyoruz boştaki ipimizi. Bunu da örmeden alıyoruz. İpimizi öne getiriyoruz ve şöyle bir ördük. Şurada yan duran ipimizi de öndeki 2 ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. Tabii ben ne yaptım? Söktüm. Oldu. Aynı görüntüyü yakaladık. Alıyorum. Örmeden alıyorum. Öne gelip bir tane ters örüyorum. Böyle örmeyi unutmuşum arkadaşlar. Arada bir tekrarlasam iyi olacak. Belki böyle daha kolay öreceğim bu şişle, bilemiyorum. Ve şurada yan duran ipimizin üzerinden atlatıyorum. Sondaki ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi tersteyiz. Yine aynı şekilde kuracağız örneğimizi. Sadece minicik bir püfümüz var. Onu da göstermek istiyorum. Şuradan yine arkadan girdim. İpimi attım. Düz ördüm. Öne aldım. Tersi örmeden arkaya ipimi tekrar attım. Düz ördüm. Öne attım. Tersi örmeden ipimi arkaya attım. Düz ördüm. Öne attım. Tersi örmeden ipimi arkaya attım. Bunu yaparken de şuna dikkat ediyoruz. Şöyle iyice yaklaşıyorum arkadaşlar. Şuradaki bizim uzun uzun gözüken ilmeklerimiz düzdü. Burada yine düz olmasına dikkat ediyoruz. Şuradaki de tersi. Bunun yine ters olmasına dikkat ediyoruz. Böyle olduğunda bizim örgümüz sanki bir tüvit kumaşmış gibi oluyor. Bunu böyle düz örgülerle de kullanabilirsiniz. Ama bir karışım yaptığınızda, renkleri kullandığınızda, tabii benim gibi kendinize yakışmayan renkleri değil, yakışan renkleri kullandığınızda ve özellikle de gardırobunuza uygun, kıyafetlerinize uyacak renkleri kullandığınızda çok güzel bir hırkanız olacak. Bu hırka içinde birçok yünü bir araya getirebilirsiniz. İnce yünler, ebruli yünler, bukletler ve arada incecik incecik tüylü ipler de olabilir. Minicik bir ipinize uygun renkte sim olabilir. Minicik bir pullu ip olabilir. Birçok şeyi karıştırıp bunu ördüğünüzde çok güzel bir kıyafetiniz olacak. Şimdi ben birkaç sıra daha ördükten sonra şurada anlatmak istediğimi daha net göstereceğim. O noktada buluşalım. Son kez şöyle daha pratik bir şekilde de anlatayım şu bölümü. Örneğimiz tamamlanıyor. İpim önde. Aldım. Doladım.
Arkadakini ters ördüm. Bunu arkaya atıp şuradaki çapraz duran ipimizi öne aldığımızda da daha pratik bir şekilde işlemi gerçekleştiriyoruz. Tekrar öne alıp doladık. Öndeki tersi ördük. Tekrar arkaya atıp çapraz duran ipimizi tekrar atlatıyoruz ve arkadakini de örüyoruz ve bizim örgümüz bitiyor. Şuradaki düğümlerimi de arkaya alıp geliyorum. Şimdi bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı? Bir de bunu renkli renkli iplerle düşünüyorsunuz. Karışık 4-5 kat ip daha kalın duruyor. Bu iplerin döngüsünden dolayı da bu ciddi bir kumaş gibi oluyor arkadaşlar. Hani örgüden daha çok kumaş gibi oluyor. Daha katı bir görünümü oluyor. O yüzden ceket için, bu Chanel tweetler için çok uygun. Yelek için, etek için, elbise için. Bununla sadece ceket, hırka düşünmeyin. Bununla çocuklarınıza birçok şey örebilirsiniz. Şapka da örebilirsiniz. Eldiven de örebilirsiniz. Etek örebilirsiniz. Bebekler için elbiseler, yelekler örebilirsiniz. Kendiniz için başka şeyler, şallar, aklınıza gelen her şeyi de kullanabilirsiniz. Tek yönlü düşünmeyin. İşte sadece nedir? Chanel tweed ceketler çok popülerdir, çok sevilir. O yüzden hepimiz onu örmek istiyoruz. Kısmetse beraber bir gün öreriz. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.